Merhabalar efendim, iyi haftalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nereden başlasak, nasıl anlatsak? Hadi bugün biraz magazin yapalım. Magazin aslında arkasında biraz da böyle kadın erkek ilişkileri olan bir konuyla başlayayım. Özcan Deniz sahneye çıkıyor. Sahnede bir kadın izleyicisinin verdiği tepki üzerine kadın erkek ilişkileri ile ilgili bir tespitte bulunuyor. Hoşuma gitti, değişik geldi. Şimdi onu bir vereyim. Siz bir Özcan Deniz'in dizinden, ağzından bir dinleyin. Sonra ben de yorumu yapacağım. Buyurun. Veya şeytani bir yerden söyledi. Yemin ederim kadının gözünde böyle şey var, haz var, zevk var böyle. O acı çeken adamı seviyorum. O gün anladım. O gün şunu anladım sevgili abilerim, hemcinslerim. O gün şunu anladım. Her acı çeken erkeğin arkasında göbek atan bir kadın var. Vallahi. Biz de garip garip o halimizi görürse bizi affeder diye salak salak durumlara düşüyoruz. Daha da zevkleniyor, daha da keyifleniyor. Tabii. Vay, o gündür bugündür hiç böyle ezik yüzük halimi hiçbir kadına göstermiyorum. Şimdi peki ben söyleyeyim bunu. Doğru söylüyor bir yerde. Erkekler beni iyi dinleyin, her zaman böyle kadınlarla ilgili tüyoyu içten içe vermem. Eşinizi, yankı sorunu halen devam ediyor mu? İnanın uğraştım ya. Ben anlamıyorum neden. Eşinizi aldatırken yakalandınız ve Allah korusun sevdiğiniz birini bir aldattınız, bir ayağınız tökezledi, bir şey ortaya çıktı. Siz eşinizin affetmesini istiyorsunuz ya da sevgiliniz. Gidiyorsunuz kapısında yatıyorsunuz. Gidiyorsunuz yalvarıyorsunuz. Dön bana affet, hata yaptım. Bir kerelikti, geçer, aman diyeyim. Neler neler yapıyorsunuz. Affetmez, sürünür. Eğer siz aldattığınız kadının size dönmesini istiyorsanız ona şöyle diyeceksiniz. Bak, bu içeriden bir enformasyon. Hayatım, evet, böyle bir hata yaptım. Kusura bakma. Ama sen de beni çok ihmal ettin. Sevgini göstermedin. Ben diğer tarafa da gidebilirim. Şu an emin değilim. Kararsızım. Sana dönmeyebilirim. Dediğiniz an aldattığınız kadın sizin peşinizden koşar. Kadınlar rekabeti sever. Kadınlar yenilmek istemez. Kadın senin peşinden koşar. O rekabeti aldattığın kadınla yapar. Kazanır. Ha, belki ondan sonra seni bırakır. Orasına karışmam. Ama sen böyle kapılarda yatıp aşk şarkıları besteleyip serenatlar yapıp işte kendini parçalamak yerine ya ben diğer kadına da gidebilirim. O da fena kadın değil. Sen de beni çok ihmal ettin falan gibi bir rekabet yaratırsan kadının gözünde ne yapar biliyor musun? Peşinde koşar, sürünür ta ki diğer kadını alt edinceye kadar. Baktı sen ona döndün. Ha, oradan sonra bırakabilir arkadaşlar, ama o da artık sizin elinizde olan bir şey. Burada Özcan Deniz doğru söylüyor. Biz erkekleri biraz süründürmekten zevk alırız açıkçası. Bunun sevgiyle alakalı olduğunu düşünürüz çünkü. Oysa bir erkeğin bir kadının peşinden koşmasının nedeni sevgisinin çok olmasıyla ilgili değildir. Bu hem avcı yaratılışı yüzündendir, hem de kadını elde etmek onun kendi kibirini, egosunu perçinlediği içindir. Kadını değerli kıldığı için değil. Elde ettiğinde 3 günde vazgeçebilir kadından. Perişan olduğu kadın için 5 gün sonra hemen ve deyip mesajlarına geri dönmeyebilir. Onun yarışı kendisiyle, sana olan sevgisiyle değil. Bir erkek sizin için paralanıyorsa kendinizi çok değerli hissetmeyin. Ne zaman ki bir erkek sizi güzel seviyorsa, bak çok seviyorsa demiyorum, güzel seviyorsa, sevgisini güzel gösteriyorsa, işte o zaman adamdır. Geri kalan boştur. Benim sesimde yankı yok. VTR girince yankı oluyormuş. Şimdi söyleyin bakalım, bir sürü şeyle uğraştım. Getiriyorum. Ayhan Sicimoğlu ben severim. Görgülü adamdır. Dünyanın her yerinde yaşamıştır. Çok iyi bir aileye doğmuştur. İyi bir eğitimi vardır. Şimdi Ayhan Sicimoğlu bir yerde bir konu anlatıyor. Ukala mıdır? Evet. Niye? Biliyor, geziyor, görüyor, görgülü, tecrübeli. Yani bir şeyleri var adamın bizden farklı olarak. Bazı insanlar doğuştan çok bildiği için hani bu böyle, böyleyken böyle falan. Hani net tonlarla konuşur. Evet, bu kırmızı. Hani sen bunu nar çiçeği diyemezsin gibi. İşte o da öyle konuşanlardandır. Bu ülkede de biraz tabii eğitim, görgü, kültür olarak, yabancı dil olarak, fazla gezen gören biri olarak da belli bir üstünlüğü var.
Şimdi şuradaki şeyi söyleminin bazılarına ben katıldım, bazılarına katılmadım. Bir dinleyelim. Gezgin müzisyen Ayhan Sicimoğlu'nu delirttiler. Yerel bir esnaftan bal alan Sicimoğlu, para üstü almamak için ufak torba pek mevsimi olmayan incirlerinden aldım dediği için sosyal medyada linçe uğradı. Cimrilikle suçlanan ünlü gezgin kendini linç edenlere yanıt verdi. Bu toplum maalesef kronik ruh hastası. Üzülüyorum, neden böyle olduk? Nasıl düzeleceğiz? Çoğunluğu kadın bu hastaların. Olayı kavrayamaması, içlerindeki kin ve agresyonun linç ile dışa vurumu, ders Evet, ses yankı yapıyor diyorsunuz. Vallahi elimden geleni yaptım. Bilmiyorum artık. Şimdi burada bir şeyden bahsediyor bakın. İncir almayacağım, yani para üstü yerine adama bütün parayı vermek istemiş. Şimdi bir esnafa gittiğinde şöyle bir şey diyemezsin. Üstü kalsın. Yani garson değil ki orası, bir dükkan. İncir alabilirsin. Buradaki kabalık şurada. Niçin illa mevsim yeniden, ses iki yerden geliyor gibi, bak bu enteresan. Mevsimi değilmiş gibi, mevsimi olmamasına rağmen incir aldım. Bak bu kötü. Şimdi esnafa iyilik diye sen para üstü almak yerine orada küçük bir alışveriş daha yap. Hani eskiden bakkalda sakız dururdu ya kapının önünde, kasanın önünde. Alabilirsin, bunu yapabilirsin. Madem onu yaptın arkadaşım, bir sus. Bir sus. Yani niye susmuyorsun, değil mi? O kötü. Yani onu yapması kötü. Ayhan Sicimoğlu'nun. Şu bakayım, şöyle yapayım, belki geçecektir. Burada söylediği bazı şeylerse doğru. Burada insanlar linç etmek için aportta bekliyor. Bir şey diyorsun, sonra düzeltiyorsun. Bir kere gerçekten çok fiziksel, çok maddi, çok ciddi hatalar vardır. Allah esirgeye. 7 şehitimiz vardır, 17 diye okumuşsundur. İşte şu dolar 15 bin olmuştur, 5 bin demişsindir. Yani hakikaten ortalığı kasıp kavuracak hatalar vardır, geri dönüşü yoktur. Ama ailenin adını Ayşe diye okudun diye kimse bir şey olmaz, hemen düzeltirsen tabii. Hemen özür dilersen tabii. Burada insanlar böyle bekliyor. Hı, hı, hemen bir atlayalım, bir kusur etsin, bir yanılgıya düşsün, bir tökezlesin. Ben daha iyi biliyorum. Öyle demek isterken böyle mi demek istedi? Yani burada bir şeylik yapmış, hani kadınlar daha çok bunu yapıyor demiş. Bence öyle değil. Ayhan Sicimoğlu'nun takipçisi daha çok kadın. O yüzden kadınlar bunu daha çok yapıyor demiştir. Çünkü Ayhan Sicimoğlu'nun takipçi sayısının kadınları yüksek. Bakın burada söylediklerini bir düşünün. Bir daha vereceğim çünkü önemli. Bir bakın, yankı var mı, o da önemli. Gezgin müzisyen Ayhan Sicimoğlu'nu delirttiler. Yerel bir esnaftan bal alan Sicimoğlu, para üstü almamak için ufak torba pek mevsimi olmayan incirlerinden aldım dediği için sosyal medyada linçe uğradı. Cimrilikle suçlanan ünlü gezgin kendini linç edenlere yanıt verdi. Bu toplum maalesef kronik ruh hastası. Yani kronik ruh hastası çok ayıp bir laf bir kere. Kronik ruh hastası ne demek? Denilecek şey mi? Edilecek laf mı? Hani çok var. Benim konuşmamda yankı var mı çocuklar? Benim konuşmamda yankı var mı? Benim düz konuşmamda yankı var mı? Ben bugün bunu ayarladım sözde. Yani tekrar deneyeyim ama ne oluyor? Bunun Superbox'la falan ilgisi yok. Benim konuşmamda yok mu? O zaman habire ben konuşayım. Allah Allah. Voice isolation'da yaptık, onu da yaptık, bunu da yaptık. General'da yaptık, bilmem ne de yaptık. Buradan da bağladık. Oradan da bağladık. Bunlar da kapalı. Ne oluyor olabilir? İki pencere de açıyor olabilir. Neyse, şimdi girmeyelim Apple'ın şeylerine. Hmm, sistemlerine. Buradan bir girdik mi bir daha çıkaramayız yani. Şimdi sizce siz nasıl buldunuz? Siz nasıl buldunuz bu davranışını, bu sözünü, bu laflarını? Bakalım. Şöyle yapayım. Nasıl olacak? Bence biraz ağır gibi gitmiş. Kadınlara yani gerçekten bazen çok saldırıyoruz. Saldırmak için saldırıyoruz. Özür dilemesine bile fırsat vermiyoruz. Biz de insanız şimdi. Bir hata yaptık. Hata yaptık dediğin zaman, ulan sen kime diyorsun gibi bir tavra bürünüyorsun. Ya bu da insan, orada bir dili sürçer. Olur, hata insana mahsus.
dediğin zaman sen özür dilersin gerçekten yayıncı olarak yani. Bir de çok basit hatalar var. Çok saçma sapan hatalar var yani. Hani konuyla ilgisiz hatalar var. Biraz bence her iki tarafında. Bir mesleki gevşeklikle ilgili yapılan hatalar var. Aman falan diye karşınızda yalan yanlış haber vermek var. Bir de dil sürçmesi, çok hafif böyle bir hiç konuyla alakası olmayan basit bir şeyi eksik bilmek veya ne bileyim hatırlayamamak gibi şeyler. Bu kadar da böyle yardırmamalıyız diye düşünüyorum bu konuda. Burada bir kere esnaftan ben para üstü yerine mevsimi geçmiş incir aldım. Yani niye mevsimi geçmişi söylersin mesela? Bir kere esnaftan niye para üstü almak istemediğini belirtirsin. Yani sadaka mı veriyorsun falan. Bunlara girmemek lazım. Hoş olmamış, yakışmamış. Ama insanlar biraz yaş alınca galiba biraz da böyle şey oluyor. Asabileşiyor. Şimdi yaşlılara saygı maygı diyoruz da bir yere kadar. Şimdi benden 50 sene daha çok yaşadı diye, ki benden 50 sene çok yaşayan ölmüştür muhtemelen. Hani benden 30 sene daha çok yaşadı diye durup dururken ki çeşitli psikolojik rahatsızlığı olan e, yaşlılara da saygı duymak zorunda değilim arkadaşlar. Nasıl gençler 18 yaşından küçükken psikopat veya sosyopat oldukları için korkunç suçlar işleyebiliyorlar. Bazı yaşlılarımızın da artık yaşlıdır yaşlı. Tamam abi, yaşlıysa da bir köşede oturacak o zaman. Yani benim onun kadar yaşayacağım 30 senem olmayabilir çünkü. Şu örnekte olduğu gibi kadının yumurtası bayat çıkıyor. Süpermarkete geliyor ve hiç umursamadan onlarca yumurtayı yerde kırıyor. Abi orada çalışan asgari ücretli zavallı insancıklara yazık, günah diyeyim ablacığım ya. Ben olsam çağırırdım polisi. Tamam sen işine git. Ya malını kabul edeceksin. Tamam mı? Ya bak bu. Bak. Çek bunu da çek. Çek. Çek bak. Ben bunu internete koyacağım ve şimdi arayacağım. Nasıl? Hadi bakalım. Dolaşarak yapıyor arkadaşlar. Dolaşarak. Benim dolaşarak yapıyorum. Ya zarar vermek istiyorum. Ben şimdi buna. Şu anda böyle bir Ya. terbiyesizlik Ay, içindeyiz. benden Tamam. büyük adam. Al bunu ilet. Nereye iletmek istiyorsan ilet. Ya devlet sahip çıksın ya evlatları sahip çıksın yani. Yumurtalar bozuk diye sen orada asgari ücretle günde 12 saat çalışan, Bunu hak ediyorsun. üst Sen git raflara ablanın uzanan içine, hadi. genç kızlarımıza, Tamam, sen işine genç git. oğlanlarımıza acımıyor mu be ablacığım? Onlar mı bozdu senin yumurtanı? Sen kimden önce Ya alıyorsun? malını kabul edeceksin. Tamam mı? Sevgili. Ya bak bu. Bak. Çek bunu da çek. Çek. Süpermarketin sahibi Çek bak. senin. Ben bunu internete koyacağım ve şimdi arayacağım. Hadi Sen bakalım. ne yaptığını zannediyorsun ya? Böyle bir oyun hayatımda görmedim. Şu anda böyle bir terbiyesizlik içindeyiz. Al bunu ilet. Nereye iletmek istiyorsan ilet. Kafayı yemiş gidersin, tutarsın. Benim anam babam ebem delirdi. Tedavisini yapın. Veya sahip çıkarsın, evden çıkarmazsın. Topluma zarar veremezsin. Saygı elde edilen bir şeydir. Sevebilirsin. Ama o senin delin, senin sorumluluğunda. Toplumun içine girecek, yumurtan bozuk diye. Kadın öyle şey ki, bilinçli ki. Yumurtayı bir yere kırmıyor ya da alıp o şiddetle atmıyor. Onu da anlarım. Aldım yumurtaları böyle. Allah kahretmesin diye attım yere. Hadi bir yere kadar anlarım onu ben. Ama bu ne yapıyor, farkında mısınız? Tek tek kırıyor, akıtarak geziyor falan, bayağı böyle hınç alıyor yani. Hani hınç alıyor ya. Çocuklar, ne yapsam yaranamadım bu sesle ilgili ben. Bugün bu sesle ilgili yaranamadım. O yüzden arkadaşlar, yaşlıları sayalım, küçükleri sevelim artık. Zamanın ruhuna aykırı biraz. Yayın niye izlenemiyor arkadaşlar ya? Fabrika ayarlarına mı döneceğiz? Ne yapacağız biz? Şu anda nasıl ses? Şu an iyi. Peki. Yani ben böyle bir şey görmedim. Ben bir tek şunu söylemek istiyorum. Kimse yaşından dolayı saygı duymam. İşte ne bileyim, 80 yaşındaki kadının, 80 küsur yaşındaki kadın 30 yaşı ceptedir arkadaş. Bana 30 yaş basmıştır. Benim 30 gün yaşayacağımın garantisi yok.
Sırf yaş aldı diye saygı duyulacak ne yaptı? Dalai Lama mı oldu? Florence Nightingale mi oldu? Indira Gandhi mi oldu? Ne oldu yani? Ne oldu da ben ona saygı duyuyorum? Çok ahlakı bozuk ihtiyarlar da var etrafta. Çok akli dengesi bozuk ve etrafına zarar veren ihtiyarlar da var yani. Bir insan saygıyı hak eder. Sevgi koşulsuz olabilir. Babam diye severim, anam diye severim. Evladım ne olursa olsun diye sevebilirim. Ama saygının koşulları var. Saygıyı hak edecek insanlar. Bu ablaya ben yaşına başına bakmaz. Alo polis çağırırdım. Gencecik çocuklar orada zaten. 3 kuruş paraya. Böyle böyle kolileri taşıyor, iniyor çıkıyor. 12-13 saat çalışıyor. Bir sürü müşterinin ağız kokusunu çekiyor. Kadının teki de gelmiş. Yumurtaları böyle. e, bak Einstein de aynı şey demiş. Hoşuma gitti. Einstein demiş ki aptallar da yaşlanabilir, saygıyı hak etmezler. Ağzından öpeyim yani. Ben yok büyüklere sebepsiz saygı duymuyorum. Ben yaşlanınca da bana gelip sebepsiz saygı duymayın yani. Sırf kıllarım ağardı diye gelip saygılı ağır Seda Hanım yapacaksanız hiç istemiyorum. Ama bana gelip zamanında iyi haberciydin. Şimdi de aklı başında kadınsın. Seninle tanışmaktan memnun oldum diye saygı yapacaksanız buyurun gelin. Ama ne kadar da kadayıfsın be ablacığım diye bir saygı istemiyorum ben kimseden yani. Hayırdır? Vermeyin bana saygı. Vermeyin bana saygı. Yani hak etmiyorsam hiç. Hiç. Öyle boş yere saygı ne? Zaten sizin gösterdiğiniz de saygı değil. Yalan. Dostlar alışverişte görsün. Bir sürü hoşlanmadığınız yaşlıya gidip yalandan el öpüyorsunuz bayramlarda. Niye? Mecburuz abi. Annemin kaynatasına gitmezsek şimdi var ya falan. Yani bir sürü şeyi de yalandan yaptığınızı kabul edin lütfen. Hani öf ana ne gelenek görenek hiç de sevmem kadını lafta sokar ama mecbur gideceğiz işte. Yapmıyor musunuz? Sadece dürüst olmuyorsunuz ne kendisine ne kendinize ne de başkalarına. Dürüst olmanızı tercih ederdim bu konuda. Ben sadece yaş aldı diye saygı duymuyorum. Ya ne zaman arkadan video açıldı çocuklar ya? Allah Allah. Şu anda mı? Yok. Var mı? Yok. Benden değil. O iş benden değil arkadaşlar. Tamam. Şimdi erkek kadın ilişkilerine girmişken biraz da şu blok 3'e girelim. Blok 3'ün yaşına rağmen böyle enteresan bir eril enerjisi var. Mesela çıkıyor diyor ki kadına para ödetmem. Kendi başına bir yere gidemez. Tatile mi gidecek? Hayır ola falan. Ve buna bayılan kadınlar var. Kadınsanız size şunu öneriyorum arkadaşlar. Hesabımı illa erkek ödeyecek diye tutturan kadınlardansanız eğer erkekle eşitlik aramayın. Tamam mı? Erkek ve kadın hak, hukuk, kanun konusunda eşittir. Maddi açıdan da eşittir. Başka konularda eşit değildir Allah'ın verdiği konularda. Ama sen satın alınabilir, elde edilebilir, karşılığında bedel ödül edilebilir. Sadece seni öpmek için bir adamın yemek ısmarlaması gerekebilir falan bir vaziyette gözüküyorsan o zaman da böyle saygı bekleme mesela işte. Yani biri seni alıp gezdirmiyor. Sen fino köpeği değilsin. Adam sana gel birlikte yemeğe çıkalım dediği zaman tasmasıyla seni gezdirmiyor yani. Senin yemenden içmenden sorumlu değil. Şu vardır bak. Gel ısmarlıyorum yemeğe çıkalım. Bunu ben kız arkadaşıma da derim. Maddi durum benden iyi değildir. Götür. Ya da benim durumum iyi değildir. İyi bir yere gitmek istiyorumdur. Gel Seda hadi seni şuraya götüreceğim der biri. İyi hadi derim o ısmarlar. Çağıran ısmarlar. Genel geçer görgü kuralları vardır evrende yani. Hani birinin evine bir hediye getirirsin. Hediyeyi giderken geri götürmezsin gibi. Hani bunu yapıyorlar artık biliyorsunuz. İçki getiriyorlar, içki artarsa geri götürüyorlar. Et getiriyorlar, artarsa geri götürüyorlar. Böyle insanlar var artık maalesef. Şimdi burada niye bu blok 3 bunu yapar ama prim de yapar ve niye bütün kadın erkek ilişkileri uzmanları ben hariç ortaya çıkıp da işte erkek ödesin, erkek ödesin. Bakın ben kaç tane kadın tanıyorum. Erkekler önce gidiyor bunların 2-3 tane yemeğini ödüyor. Sonra kadınlara kredi çektirip kadınlardan borç para alıp ortadan kayboluyorlar. Kadınlar 2-3 tane beleş yemek yedik erkeğim ona değer veriyor. Havalarında gezerken tamam mı?
O adamlar sonrayı planlıyor. Kaz gelecek yerden tavuğu esirgemiyor. Kadınları öyle bir dolandırıyorlar ki. Hele de böyle 45'ini geçmiş kadınları. Çarpı veriyorlar, hayatım ya çok büyük bir ödemem gelecek. Bana bir 500 bin çekiversene kredi. Şimdi bu aralar şöyle bir blokem var, bir şeyim var falan. Kadın böyle kız arkadaşına, anasına babasına yapmayacak kıyağı gidiyor 2 gün gördüğü herife yapıyor. Çok ciddiyim yapıyor. Sen istesen 50 lira vermez o kız arkadaşın senin. Ondan sonra abicim geliyor karşısına adam ortada yok. Anladınız mı? Erkeklere karşı kadınlar o kadar zafiyet içinde ki özellikle Türkiye'de. Dolu var. Dolu, ben ismen sayayım size. Yanlış anlamasın Dediğimi- kimse dediğimi. Hala hesabı hesabı kız mı kız mı öder öder, erkek erkek mi? mi? Oğlum Oğlum hesabı hesabı ne ne demek demek ben kız ben- öder? Lan böyle bir şeyin ihtimali olabilir mi ya? Sen onu yemeğe çıkartıyorsun. Sen ödemiyorsun. Ben bunu çok yakın zamanda yaşadım. Ya mesela bunu nasıl yaşadın mesela? Bu kimse yanlış anlamasın ama sana saygı göstermez ya. Niye göstersin ki? Bak Yani böyle bu sesle bir arkadaşım senin gibilerin en azından küfür. Mesela sen kapatıyorsun ya, ben 45 dakika sana küfrediyorum. Her türlü. Burada duyamıyorsun ama. Bu ses orada yıpranıyor. Yüksek sesle ediyorum çünkü. Ondan. Dur su içeyim. Bu kazlara 50 kere anlattık. 3,5 milimlik bir polipimizin olduğunu ve bir ay konuşamayacağımızı ama. Şu an yankı düzeldi. Benim sesim geliyor mi? Yankıyı buradaki şeyi kapadım. Sesi kapadım. Bir gariplik var ama işte bakacağız. Şimdi sanatçının, şimdi benim burada mesela şurada endoplazma kredikulum 2996 denilen terbiyesiz üslupsuza hoş davranma şeyim yok. Bak bu YouTube, tamam mı? Çünkü benim TÜB'üm, benim kanalım. Buraya gelen bana saygı duymak zorunda. Ben de size. Bana saygı duyulduğu sürece tabii. Bura milletin kendilerini tatmin yeri değil ki girsinler bana hakaret etsinler. Hayırdır? Ayrıca buyurun gelin. Evde yüzüme edin. Sokakta edin mesela. Değil mi? Orada bakalım ne oluyor. Hayır, bu sinirlenme meselesi değil. Çok özür diliyorum. Dün gece nefes boruma su kaçtı. Boğuluyordum ya. Çok korktum. Efendim aşkım, susadın mı? Kediciğim de geldi yanıma, gel. Gel görsünler seni. Gel benim oğlumu görsünler. Maşallah desinler benim oğlum. Benim oğlumu bir göstereyim, dur. Bu en utangacıdır. Pek çıkmaz sahnelere. Tamam, tamam. Ama lıkır lıkır su içerken geliyor çünkü akan suyu seviyor. Tabii canım, yani bir insan küfür yemek için sana hakaret eder mi? Terbiyesi var. Şimdi bura benim kanalıma gelmişsen bana saygı duyacaksın. Sen bana hakaret edersen. Ben tabii buradan edemem çünkü yazık, kendi kanalımı niye sabote edeyim? Ama sana hoş davranacağım diye veya seni engellemeyeceğim diye bir şey yok. Ben genelde şikayet ediyorum, engellemiyorum. Abi çok kendinize güveniyorsanız X bir kanal açın mesela. Ben geleyim izleyeyim sizi. İnsanlar kanala hakaret demek için aç mı? Veya kimse kimsenin ekmeğini suyunu vermiyor. İnsana iyi bir şey yaptığı için diğerleri onlardan hoşlanıp izliyor. O vesileyle de bir para geliyorsa geliyor. Ki buradan kazanılan parayı çok filan zannetmeyin. Hele benim gibi magazin yapıyorsanız kim gelecek magazine sponsor olacak mesela yani. Hani anladınız mı? Ben kendim magazin yapıyor olarak görmüyorum ama. Yani şimdi bir başka konu, kadın erkeğin yemeğini öder mi ödemez mi? Ben bak, bu zaten maço tip belli. Adam senin yemeğini ödüyor, ondan sonra her şeyine karışıyor. Tatile gidemezsin, kızlarla görüşemezsin, şunu yapamazsın. Böyle bir hayat istiyorsan böyle eril bir erkek bulursun. Ha, şimdi benim yaşıma geldiyse benim hayatımı biraz daha mücadeleye sokacak bir erkek tipi istemem. Beğendiğim ev 100 bin lira mı kirası? Ben şimdi 50 bin liralık bir evde mi oturuyorum? 50-50 verelim ama 100 binlik daha güzel bir eve çıkalım mesela. Hani anlatabiliyor muyum?
O da verebilsin. Hayat standartım bir tık ileri gitsin ya da düşmesin. Bunu kovalarım. Bunu kiminle ev paylaşacaksam kovalarım zaten. Ama birinin bir müddet sponsorum olmasına ne karşılığı müsaade edeceğim ki? Şimdi o yüzden gençtir, bilmiyorum, belki değişir, paraları yedirir aklı başına gelir diye düşünüyorum. Burada Atiye sahneye çıkmıştı ve bir belediye etkinliğinde sahneye çıkmıştı. Bir saat kendi gecikiyor. Ondan sonra da dansçıları gecikiyor. Ondan sonra da dansçılarım olmadan ben sahneye çıkmam diye tutturuyor. Belediye de konseri iptal ediyor. Ya Atiye kim? Hakikaten ünlü biri mi? Meşhur bir şarkısı var mı? Niye bir belediye Atiye'yi çağırır? Kastamonu'nun Taşköprü sarımsağının meşhur olduğu Taşköprü ilçesinde Atiye niye? Varım. Ya Atiye'nin şu şarkısı ve Atiye'yi görmek istiyorum. Atiye'nin çılgın hayranıyım. Ucuz diye çağırır anca. Yani A plus sanatçı çıkaramadığı için belediyeler daha B sanatçılara doğru gidiyor. Bence orada üstüne X'i çizmesi iyi olmuş yani. Sen bir saat yoksan çek git kardeşim. İnsanlar orada koyun sürüsü mü seni bekleyecek yani? Yani sen kimsin? Para almışsın bir de bedavaya gelip lütfen iş mi yapıyorsun? Saygısızlıktır. Bundan sonra Atiye'yi görevlendirenler, işverenler düşünsün. Şimdi bir başka haber. Şu anoreksiya bulimiyadan falan çok bahsediyoruz değil mi? Sürekli bahsediyoruz. Zayıflamaya başladığın zaman alt zayıflamaya sağlıksızlaşıyorsun. İşine gidiyor. Hatta kendimi çok Teoman Demir'in ünlü iş adamı kızı. Beyefendi tamam dedim. Tamam da saatimiz oldu. İkinci sanatçı geliyor yani lütfen. İlişkisi oldu. Ama basın Yıllarca her yerine sene sakatlayın şu an. Lütfen beyefendi. sonunda da boşandı. 2 dakika lütfen. Arkadaşlar. Sonunda da boşandılar. Şimdi boşandılar. Şimdi geliyor mu sesim? İnşallah geliyordur. Ha. Hey moy, Hilmo. Peki. Şimdi bu bilgisayarı bir elden birine geçirttireceğiz. Biz kendimiz bu kadar yapabildik. Şimdi arkadaşlar Hande Demir, Teoman Demir'le birlikte sosyeteye doğmuştu. Teoman Demir bir ara çok hızlıydı. Çok ünlü kadınlarla. Ajda Pekkan'la falan çıkıyordu hatırlarsınız. Belki. Sonra Acarlarla evlendi. İlk dudak dolgusunu Türkiye'de yaptırıp asla erittiremeyen dostlarımızdandır. Çünkü gerçek silikon konuluyordu da öyle kalıyordu. Sonra bir zayıflama merakı hep vardı. Hep böyle dolgun bir kızdı. Ama hep zayıflamak üzerineydi hayatı. Allah Allah çocuklar yapmayın ya. Artık gelmeye olması gerekir seslerin. Şimdi işin garibi burada verin. Bakın burada görüyorsunuz ne kadar beğeniyor kendini, ne kadar güzel bir kızdı. Yani şunu biz insana niye anlatamıyoruz? Niye anlatamıyoruz insanlara? Her şişman çirkin değildir. Her zayıf güzel değildir. Bak burada Hande'ye bak. Hande ne kadar etli mutluyken veya normal kilodayken hoş bir kızdı. Kafa, o omuzlar o kafayı nasıl taşıyor diye merak edecek haldeyim şu anda yani. Vücudun 9 katı kelle var. Süreyya Yalçın da aynı şekilde, evet. Çok zayıf olunca çok çekici olmuyorsun ama belli bir yaşa gelen kadınlarda yaşa gelen kadınlarda şöyle bir şey oluyor. Onu söyleyeyim. Yaşlanmayı kontrol edemiyorsun. Tamam mı? Kontrol edebileceğin tek şey kilon. En kolay kontrol edebileceğin tek şey kilon hem de. Yemezsin, zayıflarsın. Çok yersin, şişmanlarsın. Zayıflamayı gençlikle, gençleşmekle, dinamikleşmekle karıştırıyorlar. Özellikle dikkat edin, orta yaş bunalımdaki kadınlar zayıflamaya çok takık ve erkeklerden daha çok takık. Bana birkaç erkek gelip de ben seni dolgun daha çekici buluyorum dediği zaman çok şaşırdım mesela. Gerçekten falan oldum böyle. Çünkü bir baktım etrafta
benim kilomla ilgili en fazla laf söyleyen kişiler kadınlarmış. Hem cinslerim. Üstelik ben onlara sormadan. Ama kilolu daha seksisin diyen birkaç erkek olduğu zaman vallahi mı filan diyorum yani. Hani o adam da öyle beğeniyormuş onlar da yani. Bir de herkesin 500 adama ihtiyacı yok şu dünyada. Mayo mankeni de değilsen, ki mayo mankeni de var artık, hem de en ünlü markaların tombul. Abi istediğin kiloda ol, hayatını zindan etme, bu kadar mutsuz olma. Seni seven, seni beğenen ve senin de beğendiğin tek bir adama ihtiyacın var yeryüzünde. Yani o kadar. 500 bin adam değil. O yüzden gün içinde böyle hani başkalarının güzellik anlayışlarını kendimize uyarlamaya çalışarak, başkalarının yargılarını doğru benimseyerek, ne iş yaptığımızı, nasıl bir karakterde olduğumuzu, kaç yaşında olduğumuzu, popomuzu ne iş için kullandığımızı falan düşünmeden herkes gibi olacağım. Olanlara bak, ne oluyor? Kaçı evli, kaçı mutlu, kaçı seviliyor, kaçının kocası sadık. Ne olmuş o zayıflara? Zayıflık bir yaşam biçimi gibi lanse ediliyor. Zayıf olunca zengin olursun, yakışıklı kocan olur, paran olur, harika bir hayat yaşarsın. Zayıf olunca çok şık olur. Yoo, sen zayıf olur, kıçın üzerinde tekrar bankada paraları veznede bütün gün sayarsın abi. Kimse de gelip seni oradan kurtarmaz. O yüzden kimsenin hayatına sırf zayıf diye özenmeyin. Bu sadece ve sadece bir illüzyon. Bu yeni dünyanın dayatmaya çalıştı. Sağlığına artık tehdit ediyorsa kilon ver abiciğim. İnanın bana zayıflamaktan çok hani e, seni öyle seven sevgili bulmak daha kolay. Çünkü kilo da bir kaderdir. Yeme biçimi de bir şeydir. Sağlık ama düz çizgi. Sağlığın artık hani morbid obezsen evet zayıflayalım hep birlikte. Şimdi benim gibi düşünen, beni seviyorsanız, evet abi biraz beyninizle ilgilenin. Bak çok güzel söyledin. Her gece beyniyle ilgilenmek isteyen, artık eşinin dostunun bu geyiğinden, botoks doktorum hangisi, işte kilo kalorimi sayalım filandan çok, kadınım ama beynim var falan diyen, bu arada erkekler de davetli tabii. Yeni bir şey öğrenmeden uyumayayım ben, biraz kendimi değiştireyim, biraz çevrem olsun, o çevrede beni her türlü kabul etsinler. Sadece üslupsuzluğun kabul edilmediği, din, dil, ırk ayrımı olmadan herkesin birbiriyle çok güzel iç içe geçtiği, kitap kulübü, felsefe kulübü, kendi aralarında insanların kenetlenip sosyalleştiği, her akşam 22'de buluşması olan benim AYON, sonsuzluk ve dostluk demek, kulübüm var efendim. Bu ileride bence böyle eğitim kuruluşu, yani mesela sosyologlar, psikologlar, astrologlar, aromaterapi uzmanları, ne bileyim doktorlar. Amerika'dan düzenli her gün katılan bir doktorumuz var bize. Bir dahi kızımız var. Yani o üçüncülük de Amerika'da tıp fakültesine girmiş ve bitirmiş. Çok genç. Yani her şeyi öğrenebileceğiniz, sorabileceğiniz, hayatı kolaylaştırabileceğiniz, kendimizin en iyi versiyonuna doğru kendimizi evriltebileceğimiz, yeni trendlerden haberdar olabileceğiniz. En önemlisi de yalnız uyumayacağınız, konuşarak sıkıca bir ailede, sohbetle. Yani fiilen fiziksel de görüşüyoruz biz artık, çünkü birbirimizi ziyaret ediyoruz. Buradan başvurabilirsiniz ya da bu sayfadaki telefon numarasından. Ben şimdi bir 3 gün tatile ihtiyacım var, bu yaz hiçbir şey yapamadım diyenler ayın 24'ünde Alaçatı'ya gidebilir. Yine uygun fiyatlı, çok güzel, her şey hemen hemen dahil, alkol hariç güzel bir kampımız var. Orada yine birlikte olacağız. Sabah 11'de hocalarımız gelecek. Nefesti, meditasyondu. Yine birbirimizdeki farklılıkları kabul edeceğiz. Tanıyacağız, paylaşacağız. Ama yine aynı çemberin etrafında birleşeceğiz. Çok güzel bir tatil oluyor. Alaçatı'nın güzelliklerini keşfedeceğiz. O böyle kuru kalabalık da yavaş yavaş azalıyor. Bekleriz efendim 24-27 arası. Yine aynı telefondan veya Instagram'dan bekliyorum. Gelenler memnundur. Herkesin içinde bir kişi, iki kişi Filiz Bilgiç yazmış. Kilo korumak kolay değil. Siz yapamıyorsunuz ama yapanlara saygı duymak zorundasın. Bana ne kızım, niye saygı duyayım senin kilona ben? Hayırdır? Hayırdır, ben senin kilona niye saygı duyuyorum şimdi mesela? Gelip senin kilona Filiz Bilgiç'in saygılarımı niye sunayım? Bir Allah aşkına söyle bana. Filiz Bilgiç'in kıçına saygılarımı sunarım. Çok güzel korumuş. Bana ne kızım senin kıçından?
Oğluma mı alacağım? Kendime mi alacağım? Ne yapacağım ben seni? Ve kilonu. Hani niye saygı duyuyorum ben sana? Anlamadım şimdi. Ya da saygısızlık ettiğimi düşünmüyorum. Ha, çok kuru bir kıçın var dersem gel bana de ki çok saygısızlık ettiniz Sedan. Şimdi ben durup dururken saygılarımı senin bir uzvuna bildirmek zorunda mıyım arkadaşım? Çıldırmış bu insanlar yemin ediyorum. Ayhan Sicimoğlu Filiz konusunda çok haklı mesela. Ayhan ağzından öpeyim Filiz ve gibileri. Allah. Filiz Hanım size ve kıçınıza saygılarımızı sunuyorum. Ama ben de belirli bir bölgemle sunuyorum o saygıları. Anlatabiliyor muyum yani? Anlamışsınızdır eminim. Kadın gelmiş. Kiloma saygı duymak zorundasınız. Ulan sen kimsin? Ben seni tanıyor muyum da kilona laf ettim de saygısızlık edeceğim bir de. Aa, bak. Gel de burada ayağına kız şimdi yani. Ama birkaç tane akli dengesini evde bırakmış. Bak bu hep karbonhidrat eksikliği Filiz bacım biraz ye. Belki zihnin açılır. Kıçın 2 santim büyür ama beyin hücrelerinde biraz hani şerbetlenir. Biliyorsun beynin gıdası da karbonhidrat. Sen alamamışsın belli o. Anladın mı? O yüzden saygı duymuyoruz sana. Azıcık ye kalbura bas diye tulumba tatlısı at 2 tane. Ki beynine de biraz saygı duyalım senin. Allah'ım başıma bir iş gelmeden kapatıyorum. Yoksa sabah kadar Filiz'i ben dilime dolarım. Çok da eğlenirim yani. Çok. Yani ben BKM'de 3 tane sitcom yaptım. Sitcom diyorum. Stand-up tam tersi. Üçüncüsünde fenalaştım çarpıntı geldi. Yoksa devam edecektim. Çok iyiyimdir bak bu konuda. Yaptım 3 kere yaptım. Hem de 70-80 kişilik BKM mutfak 120-130 kişi oldu yani. Kokoreççilerden tabure getirdiler. Çok eğlendi insanlar. Böyle Filiz gibi 2 tane yetiyor bana zaten. Hani akli dengesi yerinde aklı yerinde başka organında olan yani denge merkezi farklı 2-3 arkadaş yetiyor. Kısmetse olur mu? Ben sunarken bile takip etmiyordum Hasan'cığım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ayon'a bekliyorum. Ben böyle enerji buluyorum dünyasız. Ayon'a bekliyorum gerçekten. Böyle ben fiyatını da söyleyeyim. Ayda 1.000 lira fatura kesiyorum. Eğitim ve rehberlik hizmetleri diye. Ayda 1.000 lira ama 30 gün. Yılda 12.000 lira artı KDV. Yani hiçbir şey değil. Şöyle söyleyeyim 3 günde çıkan bir para bu. Çünkü ayda 1.000 liraya 30 seansa giriyorsunuz. Saat değil seans. 3 saat 4 saat katılabildiğin kadar. Sevgi ve saygımla kalın. Bak İpek kızın oradan yazıyor. Meloş'um yazıyor. İpek kızın oradan girmiş buraya. Hepinizi bekliyorum. Orada daha komiyim çünkü orada bizim yer. Siz de bana cevap verebiliyorsunuz ayrıca. Hoşça kalın. Sevgimle kalın.